Merhaba, ben Kuber. Her gece kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda belki de aynı şeyi düşünüyoruzdur. Burada yalnız mıyız? Sonsuz karanlığın içinde asılı duran bir gezegen düşünün. Etrafı milyarlarca yıldızla çevrili. Her biri kendi hikayesini, kendi sistemini taşıyor. Ve biz, dünya dediğimiz bu mavi kürede sadece kendimizi mi anlatıyoruz? Evren bizim anlayabileceğimizden, hayal edebileceğimizden daha büyük. 2 trilyon galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve her yıldızın etrafında gezegenler. Bazılarında atmosfer var, bazılarında su var, bazılarında ise sadece sessizlik var. Ama bu sessizlik gerçekten yokluk mu yoksa biz dinlemeyi mi bilmiyoruz? Bize hep ne öğretildi? Bize hep dendi ki yaşam eşsizdir. Dünya özeldir. Biz özeliz. Biz biricik varlıklarız. Ama bu kadar büyük bir evrende sadece bizim olmamız sizce mantıklı mı? Yoksa korkunç bir yalnızlık mı? Bugünkü konumuz K2-18b gezegeni. 124 ışık yılı uzakta bir gezegen var. Ve o gezegenden gelen sinyaller. Bildiğimiz şu anki yaşamı çağrıştıran kimyasallar. Belki de soruyu farklı bir şekilde sormaya başlamanın zamanı gelmiştir. Yalnız mıyız diye değil, ne kadar kalabalığız. Bugün belki de size uzaydan gelen ilk cevabı anlatacağım. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. K2-18b adında bir gezegen bulundu. Dünyadan tam 124 ışık yılı uzakta. Yani bu gezegene gitmek istersek ışık hızıyla bile 124 yıl sürecek. Ki ışık hızında giden herhangi bir teknoloji henüz var olmadı. Hatta yanına bile yaklaşamadık. Ama bilgi o kadar kuvvetli ki bizi oraya götürmeye yetiyor. Bu gezegen Kova takım yıldızında. Güneşten daha küçük ve daha soğuk bir yıldızın etrafında yörüngesinde dönüyor. Ama asıl bombayı 2023 yılında James Webb Uzay Teleskobu sayesinde öğrenmeye başladık. Bu teleskop K2-18b'den gelen sinyalleri analiz etti ve bize sundu. O gelen sinyallerde, o ışıkta bir şey vardı. Bazı kimyasal maddeler bulundu. Şimdi bu maddeler ne diye soracaksınız değil mi? Hemen size söylüyorum. Bunlardan birisi DMS, diğeri de DMDS. Yani DMS dimetil sülfit, DMDS ise dimetil disülfit. Peki bu moleküller nedir? Ne işe yarıyor? Bu moleküller dünyada neredeyse sadece yaşayan organizmalarda bulunuyor. Özellikle okyanustaki bazı bakterilerde bulunuyor. Yani yaşamın en temel formu. Bu molekülleri uzayın başka bir yerinde bulduk ya, inanabiliyor musunuz? Orada bir şeyler yaşıyor demenin çok kibar bir yolu bu. Ayrıca sadece bu moleküller de bulunmadı. K2-18b'nin atmosferinde su buharı ve metan da bulundu. İnsanın aklı almıyor ya, mükemmel bir olay. Bunu bak şöyle bir örnekle açıklayabilirim size. Bir gece vakti uzak bir ormanda yürüyorsun. Sessizlik içinde bir duman kokusu alıyorsun. Ateşi görmüyorsun ama bir yerde bir kamp ateşi olduğunu anlıyorsun. İşte K2-18b'den gelen bu kimyasal tam olarak o kamp ateşindeki duman gibi. Bilim insanlarına göre bu gezegende hidrojenle dolu kalın bir atmosferi olduğunu söylüyor. Ve yüzeyinde sıvı su içeren okyanuslar olabileceğini tahmin ediyorlar. Yani buradaki bilim insanları şunu demek istiyor. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Tam da olması gerektiği gibi. Tam da yaşamın oluşabileceği o bölgede yani. Ama hemen tabii uzaylılar vardır demek çok doğru değil. Çünkü bu moleküller cansız süreçlerde de oluşabiliyor. Yani nadiren de olsa oluyor. Ama DMS ve DMDS'nin bir arada olması, su buharıyla metan gazının bir arada olması tesadüf olabilir mi? Çok bayağı garip bir tesadüf yani. Ama esas soruya geçelim. Ya gerçekten K2-18b'de yaşam varsa? Ama bizim bildiğimiz gibi değilse, belki mikroorganizmalar, belki suyun altında yaşayan canlı, belki de bizim hayal edemeyeceğimiz bir şey. Her şey olabilir. Evreni tam olarak bilmiyoruz ama hala tarıyoruz. Mesela Mars'ta metan bulduk. Jüpiter'in uydusu Europa'da buzun altında sıvı sular var. Enceladus uzaya organik maddeler fışkırıyor. TRAPPIST sisteminde 3 dünya benzeri gezegenler tespit ettik. Yani aslında evrende sessizlik yok. Sadece o sessizliği yorumlayabilecek bir kulağa sahip miyiz? O önemli. Yaşamın formülü basit. Su, enerji ve zaman. Eğer bu üçü varsa gerisi sadece bir sabır meselesi. Ve sanırım biz sabretmeye yeni başlıyoruz. Bazı olaylarla karşılaştık. Bunlardan bazılarını şimdi size söyleyeceğim. 1977'de WOW sinyali var mesela. 72 saniye boyunca bilinmeyen bir kaynak net bir frekansta sinyaller gönderdi. Ve maalesef bu bir daha asla tekrarlanmadı. Sonrasında Pentagon 2020 yılında videolar yayınladı. Savaş pilotları fizik yasalarını çiğneyen cisimler gördü. Hem de kendi gözleriyle gördü. Ama kimse bu şudur, bu budur diyemedi. Çünkü bilmiyoruz. Daha onlarca olay yaşandı. Gaziantep'te UFO görüldü diye haberler vardı. Onun da videosunu yapmıştım. Buradan izleyebilirsiniz. Ama bu saatten sonra uzaylı yok demek bilimsel olmaktan çıktı artık. Artık soru şu olmalı. Onlar bizden saklanıyor mu? Yoksa biz onları görecek zekaya henüz sahip değil miyiz? Halbuki bazı insanların IQ seviyesi bayağı yüksek. Onların aslında bunları görmeleri lazım ama neyse devam edelim biz.
Roswell olayıyla birlikte insanlar artık devletlere güvenmemeye başladı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir gün uçan daire gördük dediler. Ertesi günse o sadece bir balondu dediler. Bir tuhaflık var değil mi? Bir şeyleri gizliyorlar gibi sanki he? Gizlemek demişken aklıma 51. bölge geldi. Ne olduğunu bilen yok ama orada bir şey gizledikleri kesinlikle kesin. Kesinlikle kesin ne demek ya? Orada bir şeylerin olduğu kesin. Çünkü bir yer hem yasak hem de meşhursa orada anlatılmamış bir hikaye vardır demek. Yani bu komplo teorileri tamamen boş diyemeyiz. Çünkü bilgi gizlenirse halk hayal kurar. Ya da belki de bilerek hayal kurmamız isteniyordur. Evet, gün geçtikçe, teknoloji ilerledikçe, teleskoplarımız geliştikçe gözümüzü daha da uzağa dikmeye başlayacağız. Yüzlerce, binlerce galaksinin atmosferini inceliyoruz. K2-18b sadece bir örnek arkadaşlar. Bunun gibi daha ileride çok haber duyacağız. Dünya benzeri daha çok gezegen bulacağız. Europa gibi, Titan gibi birçok gezegeni daha öğreneceğiz. Hayat bazen güneşe değil, karanlığa ihtiyaç duyar. Europa'nın altındaki okyanuslarda belki de yaşam var. O sessiz, o karanlık derinliklerde belki de küçük canlılar var. Evrende yaşam tahmin ettiğimizden çok çok daha yaygın olabilir. Ama o yaşam dediğimiz şey belki de o kadar farklı ki biz ona yaşam diyemeyecek kadar körüzdür. Eğer K2-18b'de yaşam varsa var ya Göbeklitepe'den daha çok ses getirir. Bu sadece bilimsel bir buluş olmaz çünkü. Bu insanlık tarihinin en büyük kırılma anıdır bana göre. Çünkü biz hep kendimizi özel sandık. Varlığımızı hep kutsallaştırdık. Düşünebildiğimiz için, duygularımız olduğu için, konuşabildiğimiz için evrenin merkezine hep kendimizi koyduk. Ama şimdi o çok uzaklarda, gözle bile göremediğimiz yerlerde bir gezegen var. Ve o gezegenden gelen kimyasallar var. O kimyasallar, o gezegen bize şunu söylüyor. Siz benzersiz değilsiniz. İşte bu yüzden çoğumuz gerçeği reddedecek. Bazıları korkacak, bazıları inkar edecek. Bazıları ise bunu kabullenip bu gerçekle büyümeye başlayacak. Belki de insanlık ilk defa bir gerçekle karşı karşıya. Ve bu sınavda ne diplomasi, ne teknoloji, ne de ekonomiyle çözülecek bir sınav. Bu sınav bir zihin sınavı, bir varoluşun sınavı. Çünkü eğer yalnız değilsek baştan sona yeniden yazmamız gereken bir insan tanımı var. Biz kimiz sorusu artık felsefi bir soru değil, zorunlu bir hesaplaşma haline geliyor. İnançlar değişecek, bilim yeniden şekillenecek. Toplumlar, ideolojiler, sınırlar hepsi anlamsızlaşacak ve bazı insanlar bununla baş edemeyecekler. Ama içimizde senin gibi bir grup insan olacak. Düşünmeye devam edenler, merak edenler, kendi küçüklüğünü kabullenip evrenin büyüklüğünü kabul edenler, ona saygı duyanlar. Belki de insanlığın geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz, bizleriz. Bağıranlar değil, anlayanlardan olacağız. Yani kısaca K2-18b bize bir şey göstermedi. Bize sanki kim olduğumuzu hatırlattı gibi. Sahi biz kimiz? Küçük, meraklı, kibirli, hatta öğrenmeye açız. Ne kadar yazık değil mi? Evet, bugün tam 124 ışık yılı uzaktaki bir gezegeni konuştuk. Oradan gelen sinyalleri konuştuk. Bulunan molekülleri konuştuk. Bize yaşama dair bir umut verdi. Ama belki de sadece bu başlangıçtır. Dünyada milyarlarca insan var. Ama belki de evrende sınırsız bilinç vardır. Ve biz onların varlığını henüz fark edemedik. Belki de onlar bizi çoktan fark etmişlerdir. Uzaylılar var mı? NASA bir şeyleri saklıyor mu? Pentagon neden artık geç konuşuyor? Bunların hepsi önemli sorular. Ama asıl soru bence o değil. Asıl soru yalnız değilsek biz ne yapacağız? Olası bir temasta inançlarımız ne olacak? Sınırlarımız, politikalarımız, kimliğimiz bunlara ne olacak? İnsanlar olarak bir araya gelebilir miyiz? Yoksa yeni bir çatışma mı başlar? Bu soruların cevabını size bırakıyorum. Evren gerçekten çok büyük. Biz burada insanlar olarak kendimizle kavga ederken belki de başka bir yerde barışı çoktan bulmuşlardır. Ama insanlık için, insanlığımız için en büyük attığımız adım şu. Evreni anlamaya çalışmak. Ve kendimizi bu büyük bilinmezlikte yeniden tanımlamak. Peki sen gerçekten yalnız olduğuna inanıyor musun? Yoksa içten içe bir gün cevabın geleceğini mi bekliyorsun? Herkes bugüne kadar yalnız mıyız diye sordu. Fermi paradoksunda herkes nerede diye sordular. Ama ben size şunu sormak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırsanız veya hazır değilseniz abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Bugüne kadar beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımız hızla büyümeye devam ediyor. Siz de bu ailenin bir parçası olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.